Herkese Romanya Bükreş'ten selamlar arkadaşlar. İsmim Kazım Şener. Bugün sizlere Romanya'da hayat şartları ve Romanya'da asgari ücret gibi iki tane konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Tabii bu konulara da değinirken kendim üzerinden örnek göstermek istiyorum. Çünkü malumunuz ben diğer insanların geliş şartlarını, hayat şartlarını bilemem. O yüzden ben kendimden örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar ben yaklaşık 12 senede Antalya'da 5 yıldızlı otellerde turizm sektöründe çalıştım. Ve eşimle de orada tanıştım. Tanışmamızın arkasından da yaklaşık 2 sene geçtikten sonra eşimle evlenip buraya geldim. Yani aile birleşim vizesi aldım arkadaşlar. Peki kısaca bilgi vermek gerekirse Romanya'da hayat şartları nasıl? Arkadaşlar kanalımı açalı zaten 2 hafta oldu. Genellikle de zaten bunun üzerinde 3-4 tane videom var. Romanya'da market fiyatları, araba fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Oradan az çok anlayabilirsiniz. Romanya'da da asgari ücret konusuna değinecek olursak arkadaşlar, Romanya'da Google'da arattığınız zaman 467 euro gibi bir tutar karşınıza çıkıyor. Ama maalesef ki bu tutarda hiçbir çalışanı bulamazsınız arkadaşlar Romanya şartlarında. Çünkü gerçekten eleman krizi var. Yani personel krizi var burada. Hele genç insan konusunda gösterdiğim gibi market videolarımı izlerseniz oradaki çalışanların hep 45 yaş üstü olduğunu görürsünüz. Genç nüfus yok. Ve diyelim ki yani sizin çalışacağınız mesleğin, yapacağınız bir mesleğin karşılığı 2500 lira olabilir asgari ücret olarak. Ama burada hiçbir firma kolay kolay 2500 liraya çalışacak kimseyi bulamıyor arkadaşlar. Gene kendimden örnek verecek olursam, benim 1 yaşında çocuğum var, ellerinizden öper. Ben onun için bir bakıcı bulmak istedim arkadaşlar. Bırakın 2500 lirayı 4000 liraya kadar maaş verdim. İnternet üzerinden, internet sitelerinden dedim ki 8 saat 2 gün izin 800 euro veriyorum ve hiç kimse gelmedi bile arkadaşlar. Hatta bununla ilgili Facebook üzerinden aradığım kişinin özelliklerini yazdım. Bununla ilgili hatta bana dalga bile geçtiler arkadaşlar. Yani burada kolay kolay gerçekten 2500 liraya, 3000 liraya asgari ücrete hiç kimse çalışmıyor arkadaşlar. Çalışan da bence kafadan kırık, çünkü şu anda burada da hayat şartları gerçekten bir pahalandı. Bu savaş krizinden dolayı da. Yani hiç kimse 2500 liraya çalışmıyor arkadaşlar. Yani Google üzerinden araştırıyorsanız ona inanmayın. Burada dediğim gibi Türkiye'den gelecek olan arkadaşlara minimum hiç iş bilmeyen insan 900 euronun üzerinde maaş alması lazım ki kalacak yeriyle birlikte en azından gurbete çıktığı değilsin. En zamanlarda 2 sene 3 sene sonrasında da en azından 1300 euro, 1400 hatta 1500 euro gibi bir rakamlar alması gerekiyor ki Türkiye'den geldiğine değilsin arkadaşlar. Çünkü en önemli şey paradan da ziyade zamanınız gidiyor arkadaşlar. Sonuçta siz burada gurbetlisiniz, ailenizden ayrısınız, para kazanmaya geliyorsunuz. Ne olursa olsun kendinizden ödün vermeyin arkadaşlar. Gerektiği kadar çalışın, elinizin geldiğini yapın ama kendinizden ödün verip de az maaşa kesinlikle çalışmayın. Türkiye'den buraya çalışmaya gelmiş, para kazanmaya gelmiş bir insan başlangıç ücreti olarak 1000 euroya çalışıyor arkadaşlar. Tabii bu sektörde İnşaat üzerinde olabilir. Mesela inşaat üzerinden geldiniz burada yani nasıl diyeyim size, amelesiniz. Amele olan bir insan inşaatta arkadaşlar ortalama 900 eurodan minimum 900 euro maaş alıyor. Tabii ki iş yeri kalacak yerini ve yemek masraflarını karşılıyor arkadaşlar. Tabii bulunduğu bölümde usta, eğer ustaysa, kalfaysa tabii bu maaş 1200 euro, 1500 euro ta 2000 euroya kadar da yükselebiliyor. Örneğin dediğim gibi burada inşaat sektörü gerçekten çok fazla. Türkiye'den çok fazla firma var. Onun için bunun üzerinden bir örnek verdim. Restoran konusunda da örnek verirsem, restoran var, Türk restoranı. Yani döner üzerine olsun, sulu yemek üzerine olsun. Eğer buraya geldiniz, vasıfsız bir elemansınız. Her ülkedeki gibi ilk defa gidiyorsunuz ve bir yerde tutunmak istiyorsunuz. Burada oturum sahibi olmak istiyorsunuz. Hayatınızı devam ettirmek istiyorsunuz. Onun için ilk geleceğiniz yer arkadaşlar restoran. Restoranda vasıfsız eleman olarak çalışıyorsanız burada başlangıç fiyatı 800 euro arkadaşlar ve firma bunun sizin yemeğinizi ve kalacak yerinizi tabii ki temin ediyor.
peki restoranda ben usta olacağım. İşte ben döner şişlemeyi biliyorum. Döner soslamayı biliyorum. Veya işte ben sulu yemek gibi sulu yemek yapmayı biliyorum. Bir çorba yapmayı biliyorum. Birçok konuda bilgim var diyorsanız yaklaşık arkadaşlar bu iş yerinden iş yerine, restoranın kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Ama ortalaması 1500 euro. 1500 Euro'dan 2000 Euro'ya kadar maaş alabiliyorsunuz arkadaşlar Romanya'da. Tabii ki bu ilk geldiğiniz zamanlarda kesinlikle mümkün değil. Çünkü Türkiye'den gelen insanları ilk önce buradaki bir firma tartmak istiyor. Yani el lezzetini bilmek istiyor. Konuyla hakim olup olmadığını görmek istiyor. Onun için de sizi ortalama 1000 Euro, eğer usta diyorsanız da 1200 gibi maaşla başlatıyor arkadaşlar. Tabii ki siz bu konularda şimdi Türkiye'den geliyorsunuz. Az çok gurbet gördünüz. Yani burada da ona göre sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Çünkü Türkiye'den Romanya'ya geliyorsunuz. Eğer Türkiye'de bir aileniz varsa ailenizi bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Onun için zor bir konu. Ama siz bunu göze alıyorsunuz, buraya geliyorsunuz. 1200 Euro gibi bir, eğer ustaysanız 1200 Euro gibi bir rakamdan başlıyorsunuz arkadaşlar. Tabii bu ilerleyen zamanlarda buraya ailenizi de getirebilirsiniz. Sabırlı olduğunuz sürece de 2000 Euro gibi bir maaşa da sahip olabilirsiniz. Tabii ki burada dediğim gibi kalacak yerinizi, ev kiranızı ve yemeğinizi firma karşılıyor arkadaşlar. O yüzden direkt size bu para kalıyor. Dediğim gibi Romanya'da Almanya gibi, Fransa gibi yüksek bir ücret vermiyor ama buranın dezavantajı bu. Ama bir avantajı da arkadaşlar, Romanya ülkesi bir Hollanda gibi, Fransa gibi veya bir Amerika gibi, Almanya gibi ülkelere nazaran buraya gelmek için de çok fazla uğraştırmıyor arkadaşlar. Bunun gibi de bir avantajı var. Eğer siz burada güzel mesleğinizi icra ediyorsanız, konunuzda uzmansanız arkadaşlar, ortalama 1200 Euro civarında alıyorsunuz. Ve eğer 2 sene 3 senede eğer burada kalıyorsanız maaşınız 1500-1800 Euro gibi maaş ücretlere de tekabül edebilir arkadaşlar. Peki Romanya'da hayat şartları nasıl? Arkadaşlar eğer buraya geldiniz, bir çalışansınız. Şirket size diyor ki ben burada size 1500 Euro veriyorum, atıyorum 2000 Euro veriyorum ama ben senin kalacak yerine karışmıyorum. Burada ev kiralamak istiyorsunuz. Arkadaşlar ben size ortalama bir fiyat vereceğim. Şimdi sizin iş yerinizin konumundan konumuna değişebilir. Nasıl İstanbul'da, Bahçeşehir'de ev kiraları farklıysa, Taksim'de ev kiraları farklıysa, Esenyurt'ta ev kiraları farklıysa bir şekilde de burada. Ama burada eğer bir tek kişi olarak geliyorsanız, burada ev kiralamak istiyorsanız bu 200 Euro civarında ev kiralayabilirsiniz. Tabii bunun elektrik, gazı gibi masraflarıyla birlikte ortalama size 250-270 Euro civarında bulabilir arkadaşlar. Eğer ailenizi getirmek istiyorsanız da 50 metrekare bir ev bulup 300-320 Euro gibi bir kira kontratı yaparak işte doğalgazıyla, elektriğiyle birlikte de 350 Euro gibi bir kira bedeli ödemiş olursunuz. Ama dediğim gibi eğer buraya tek olarak geliyorsanız başlangıçta iş üzerinden zaten burada fazla da evde kalamıyorsunuz. Çünkü burada çalıştıran firmalar 12 saat 6 gün üzerinden çalıştırıyor arkadaşlar. Yani sonuçta siz gurbete çıkıyorsunuz, para kazanmak istiyorsunuz. Bu şartlara da malumunuz boyun eğmeniz lazım. Çünkü burada Almanya, Hollanda veya işte Belçika gibi bir sıkı bir yönetim yok. Yani buraya gelen insanlar 12 saat üzerinden çalışıyor maalesef. Yani Türkiye'den gelen insanlar 12 saat üzerinden çalışıyor. Tabii ki yerinden yerine 9 saat çalıştıran, 10 saat çalıştıran yerler de vardır. Ama ben kendim üzerinden örnek veriyorum. Peki diğer konumuz hayat şartları arkadaşlar. Yani Romanya'da ırkçılık var mı? Arkadaşlar ben diğer videomu izleyen arkadaşlar da bilir. Birkaç kez bu konuya değindim. Kesinlikle Romanya'da arkadaşlar ırkçılık namına bir şey görmedim. Gerçekten buranın insanları Türk insanlarını seviyorlar. Çünkü tarihte de zaten birlikte yaşandığımız zamanları biliyorsunuzdur tarihten. Köstence'de mesela çalışan arkadaşlar orada zaten birçoğu insan Türk. Emin olun Bükreş'te de birçok insan Türk de var. Yani bizim insanımızın
Romanyalarla arası çok iyi arkadaşlar. Yani sizi zaten konuşmanızdan, hareketlerinizden direkt Türk olduğunuzu da anlıyorlar. Hatta kendimden de örnek vermek istiyorsam burada benim bir tane ailemin akrabalarından Bogdan isimli bir tane aile dostu var. Kendisi Türk Hava Yolları'nda çalışıyor, buradaki havalimanında arkadaşlar. Bana şöyle bir cümle kurdu. Ya Kazım dedi, ben dedi hayatımda dedi o kadar dedi insan tanıdım dedi. Hollandalı tanıdım dedi, Alman tanıdım dedi, birçok ülkeden insan tanıdım dedi. Ama dedi nedense dedi bu Türklerin dedi bana dedi samimiyeti dedi bir farklı geliyor dedi. Sanki dedi onlar dedi bizleri dedi içten seviyormuş gibi hareket ediyor dedi. O yüzden dedi benim dedi Türklere karşı dedi Türkleri dedi çok seviyorum dedi, yani kısaca. Kendisi bu şekilde söyledi. Biz de tabii arkadaşlar yani kişiden kişiye tabii ki değişir ama bizim kanımızda bu var mı diyelim artık. Bizim yani bu kültürümüzde mi bu var diyelim. Yani biz karşımızdaki insanlara değer vererek nasıl diyeyim size, değer vererek konuşuyoruz, ediyoruz, hareket ediyoruz. Buradaki mesele de bu şeyi karşıdaki insana hissettirebiliyorsak ne ala arkadaşlar. Yani Romanya'da ırkçılık konusunda hiçbir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar 2 tane konu inceledim. Diğer konulara gelen soran arkadaşlar var. İşte Romanya'ya nasıl iş üzerinden gelebilirim? Romanya turist vizesi gelip de turist olarak gelip de nasıl iş bulabilirim gibi sorular sormuşlar. Arkadaşlar bunlarla ilgili daha detaylı bilgi vermem için araştırmam gerekiyor. Tabii ki bu konularla hakkında bilgim var ama sizi sevgili arkadaşlarıma yanlış bilgiler, yanlış konular aktarmak istemiyorum. Sonuçta siz de burada bir yurt dışından gelip burada bir ailenizden uzak kalan insanlarsınız. O yüzden yanlış bilgiler versem benim ne karım olacak? Yani ben biraz daha abarsam ne karım olacak? Önemli olan benim videom az izlensin. Ama ben doğru, elimden geldiği kadar doğru bilgiler vermek olsun amacım. Önemli olan bu arkadaşlar. Ben buraya da zaten hani bu kanalda kurma amacım kendimin bir YouTuber olmam veya işte para kazanım açısından değil. Ben hani boş bulunduğum bir zaman oldu. Hobi olarak da dedim hani benim kuzenim de YouTube'a başladı. O başlamışken de birbirimizin gazına geldik. Dedim ben de başlayayım. Çünkü Romanya'da gerçekten içerik üreten insan yok. Birçok Türk var. Sadece öğrenci arkadaşlar sağ olsun. Onlar birkaç video yapmış. Dedim ben burada 6 senedir 7 senedir yaklaşık ikamet ediyorum. Dedim neden hani Türkiye'den gelen insanlara da yardımımız dokunmasın. Dediğim gibi benim için önemli olan içerik arkadaşlar doğru içerikler vermek. Yani ben abartacak olsam şu videomun kenarına Romanya'da 5.000 euro maaş deyip dikkatle çekebilirim. Ama kesinlikle ben bunu yapma taraftarı değilim. Benim videom az izlensin arkadaşlar. Öz izlensin. Ben doğru bilgiler vereyim diyorum. Herkesi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar arkadaşlar. Kusurumuz varsa affola. Güle güle de.